Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Biliyorsunuz gösterge tamir projesiyle uğraşıyordum. En son bunu temizlemiştik. Üzerindeki kondansatörleri değiştirdik vesaire. Bayağı bir çalıştık ama maalesef devremizde birçok yanık var. Birçok entegre yanmış. Şu anda bulunması güç entegreler. Araştırdım piyasayı. Oldukça güç entegreler. Benim elimdekinin durumu gerçekten çok kötü. Üzerinde bayağı bir çalıştım, bayağı bir tecrübe kazandım ama maalesef durum bayağı bir kritik dostlar. Şimdi size onun son durumunu göstereyim. Hep beraber bir bakalım şimdi. Evet arkadaşlar işte devremizin son hali. Şöyle aparatımıza taktım bunu. Şurada sizin de gördüğünüz gibi şöyle bir yakınlaşayım ben. Cidden artık çok fazla yanık var. Birçok yeri yanmış. Birçok yol artık onarılamayacak şekilde hasar görmüş. Hatta size şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. O kadar büyük bir yanık var ki. Bakın artık kömürleşmiş. Öyle bir devre yanmış ki üzerinde. Artık kömürleşmiş. Yani bunun onarımı çok güç. Söktüm zaten birçok devre elemanı incelemek amaçlı. Maalesef bunun işi bitmiş. Bu da şu kartımızın gösterge tablomuzun şu noktada duruyordu, biliyorsunuz bu mainboard bunlar. Şu şekilde yarılıyordu ama artık bunun elemanları bayağı bir hasar almış. Üzerindeki çipleri öğrenirsem belki bu kartı yeniden ürettirmeyi düşünüyorum. Belki başarabiliriz ama bir sıkıntı daha. Devre kartlarında bakın. Şu arada şurada da bir entegre var. Bu da kavrulmuş. Nasıl yandığını görüyorsunuz. Resmen kavrulmuş orası. Onu da değiştirmek için şu cam olduğu gibi çıkması lazım. Bu camda şöyle yaklaşık bir 30-40 tane lehimi var. Çok profesyonel bir iş lazım. Belki de bir makine lazım bunu sökmeye. Bizim elektronik ustalar uğraşır mı bilemiyorum. Belki de ben tek tek uğraşmam lazım ama yeteneğimi arttırmam lazım bunun için. Çok meşakkatli bir iş. Dediğim gibi bu iş biraz sekteye uğradı ama bitmedi. Geçen gün forumumuzda biliyorsunuz bir ilan açmıştım. Şurada board'u da gösteriyorum size. Elinde yanmış durumda kullanılmayan gösterge paneli, benzin hararet göstergesi olan var mı demiştim. Sağ olsun Azim abi benim ilanıma cevap verdi ve bugün kendisi bana elindeki yedek göstergeyi gönderdi. Yanmış olan kullanmadığı göstergelerden birini gönderdi ve işte benim eski göstergem 2-3'ten kalan ve Azim abiden gelen, öndeki Azim abiden gelen, o da söküldü ve işte burada. Azim abiden gelen bu. Çok teşekkür ederim Azim abi. Ama onda da aynı sorun var. Şu anakartta inanılmaz bir yanık kokusu var devrelerinde. Aynı şekilde burada da bir yanık var gibi ama bilemiyorum. Biraz test edeyim dedim fakat burası da biraz yanık gibi. Burası yanıksa zaten işimiz çok zor Azim abi ve de arkadaşlar. Şunu şimdi sökmekle işe başlayacağım. Bizim ilacımız şu devreler. Şunu çıkaracağım buradan. Şunu çıkarıp bir kondansatörlerini değiştirelim. Ardından bakalım kondansatör değişimiyle kurtarabileceğiz mi? Şu devre ve şu devre, yani ikisi, şu iki devre arkadaşlar, şunlar artık çok zor üretiliyor. Bunlar İzmir Çankaya Elektronikçiler Çarşısı'nda bugün aradım ben onları. Şu şekilde çok güç belada olsa ikisinin muadillerini buldum ve çok eski tecrübeli yaşlı bir ustaya denk geldim. Kendisi hemen devreyi görünce Japon olduğunu anladı. Zaten Japon mu bu dedi. Bilgili biri. Ama kendisini DSP teybimi onarmaya ikna edemedim. Tövbe etmiş bu işleri. Sıkmışlar adamı. Ama gerçekten yetenekli bir ustadı. Olmadı bu devreyi, mesela şu bobinin ne özellikte olduğunu da bulamıyorum. Üzerindeki yazılar da bunun için bir ipucu vermiyor. Siz elektronik gurularından da bilgi almak isterim, tecrübeli arkadaşlardan. Şimdi ben ufak ufak bunu da sökmeye başlayayım. İnşallah benimkisi kadar çok ağır yanıklığı değildir. Ama bayağı bir, gene de bundan da bir yanık kokusu geliyor. İnşallah tamirini başarırız. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, tekrardan selamlar. Videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz.
Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde Azim abiden aldığım benzin hararet gösterge paneli var. Bunda da aynı sorun var. Bir süredir bunu inceliyorum. Şöyle ışık altına getireyim. Bunda da yine şu gördüğünüz entegreden şüpheliyim. NEC 3234, C3234. Şu bobin şüphe uyandırıyor. Şuradaki kondansatörler, şu alandan gelen yoğun bir yanık kokusu. Şu entegrenin altı biraz kararmış gözükmekte. Aynı zamanda şu kısım. En problemli kısım da bu. Çünkü bunu buradan sökmek için şuradaki şu gösterge camında görmüş olduğunuz yaklaşık belki burada yani 50 bir tarafta 50 bir tarafta diyeyim yaklaşık 100 tane ayak var. Diğer tarafında da olmak üzere. Ve ayaklar çok sık birbirine. Çok yakın durumdalar. Bunları sökmek için ya profesyonel bir makine lazım ya da çok profesyonel bir elektronikçi lazım. Bilemiyorum. Şu nokta beni düşündürüyor. İnşallah yanık değildir ama şu noktadan da bir yanık kokusu gelmekte. Bakacağız. Bunlar da genel sorunlar. Şuradaki kondansatörlerin kuruması ve bu kondansatörlerin kurudukları zaman içlerinde birikmiş olan sıvı enerjiyi kartın arka yüzeyindeki yollara kaçırmasından kaynaklı yolları tıkayıp probleme sebep olması ama bunda öyle bir sorun var mı bakacağız. Şimdi bu devreyi şu anakart üzerinden tutmuş olduğu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bacağı çıkarıp onu sökelim. Şimdi bu çalışmayı yapalım. Evet dostlar, şimdi bu entegre kartını ana entegreden sökmek için şöyle bir lehimlere göz attım da sanki birisi daha önce bunu açmış gibi. Şöyle bir ışık altına götüreyim bakınız. Şöyle lehimleri bir bakalım. Yani sanki birisi çalışmış gibi üzerinde. Yanılıyor da olabilirim. Dediğim gibi ben bir elektronik gurusu değilim. Bana öyle geldi ama olmayabilir de tabii. Şimdi havyamızın ısınmasını bekliyorum. Bunu güzelce bir sökeceğim şu ayakları. Profesyonel bir şekilde ufak ufak küçük dokunuşlarla lehimleri sökeceğim. Buradan çıkaracağım. Evet dostlar. Maalesef sonuç kötü. Azim abinin üzerinden çıkan anakart, ekran panosunun üzerinden çıkan anakart benimkinden de beter halde çıktı. Komple yarısı yanmış ve öyle bir kurumuş ki artık kart gördüğünüz gibi artık çatladı. Bir tarafı sağlam, bir tarafı yarısına kadar yanık. Şimdi dostlar, bu durumda yapılacak birkaç şey aklıma geliyor. Bu Azim abinin anakarttan çıkan board. Bu da benim 2.3 araçtan çıkan board. Bu entegreleri basacağız arkadaşlar. Bu devreleri basacağız, bastıracağız. Çipleri üzerindeki şeyleri bulabilir miyiz bilmiyorum ama siz değerli arkadaşlarımın da görüşlerini alacağım. Ben bununla ilgili fiyat alacağım ya da kendim yapmaya çalışacağım. Elektronik işinin çok acemisiyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Herhangi bir elektronik eğitimim yok. Üniversite eğitimi arkeoloji üzerine. Şu anda bir devlet kurumunda güvenlik sorumluluğu görevi yapıyorum. Ama hobi dolayısıyla bu tip şeylere yatkınım. Bu kartı, bu çipi yeniden üreteceğiz arkadaşlar. Bu devreyi ben şimdi elle çizmeyi deneyeceğim. Bilgisayarda da çizebilirim ama bilgisayar çizimi tecrübem yok bu elektronik devrelerle ilgili. Evet Azim abi senin kart çok daha kötü yanmış ama şu üzerindeki entegreleri kullanabiliriz. En azından kodlarını alırız. Bunları şu 3 kapasitörde problem yok. Bunların hepsini buluyoruz. Şu küçük kapasitörler ve dirençler de bulunur. Şu NEC, şu entegre biraz sıkıntılı. Bu bulunmakta güçlük çekiyor. Ben bugün bir tane buldum. Bir tane aldım. Bundan. Ve şundan çok şüpheliyim. Bu bulunabilir mi?
Bunun yeni versiyonları ya da iş görecek bir şekilde bulunabilir mi? Şu transistör sanırım şunlar. Bunlar bulunur herhalde. Bir sıkıntı çıkmaz. Önemli olan şu devre kartını bastırmak. Bunun da aynısını yapmak. Bundan ilgili de ben şimdi hemen çizimlere başlayacağım. Elime kağıdı kalem alıp çizimlere başlayacağım. Ya bundan kendim yapmaya çalışacağım ya da bunu bastırtmayı deneyeceğim. Tabii bu işler maliyetli olabilir, o yüzden zaman alacaktır. Yarın bir gidip danışacağım bir yerlere ya da internetten bir araştırma yapacağım. Ama dediğim gibi bir sıkıntı da bunu yapmamıza rağmen her türlü bu parçaları bulsak, taksak bile hepsini üzerine ve bu devreyi çalışıyor hale getirsek bile bir şüphem var. Şuradaki yanık entegre, çünkü buradan inanılmaz bir yanık kokusu geliyor. Eğer ki bu yandısa, benim board'da da aynı sorun vardı. Değişmesi için komple ön göstergenin sökülmesi lazım. Bu da çok meşakkatli bir iş. Bunu benim şu an teknik becerimin buna yeteceğini sanmıyorum. Tek tek sökmeye. Buna çok profesyonel bir uzman kişi el atması lazım. O da tabii maliyete sebep olur. Ama şu da bir gerçek. Dünyada bu göstergelerin yedekleri bittiği zaman gerçekten de değiştirecek bir yedek gösterge bulamayacağız. O zaman sıkıntı işte başlayacak. Bu yüzden bir şeyler yapmamız lazım ama bunlar da kavrulmaya, yanmaya devam ediyor. Bu arada aklınızda olsun, bunların 96'larında dizayn değişmiş. Bu hatayı fark etmişler. Dizayn değişmiş. Şu sarmal bobin daha farklı yapıda. Şu kapasitörler daha farklı yapıda. Anakart daha farklı yapıda. Evet dostlar, durum bu şekilde. Bu parçaların ne olduğunu ve ölçülerini anlamamda bana yardımcı olacak kişiler varsa çok sevinirim. Dediğim gibi, çünkü elektronik bilgim yok. Çok az. Bu parçalar alınıp bu kart üretilirse, yeniden üretilirse bu gösterge anakartı çalışır mı? Sizin fikirlerinizi soruyorum. Çünkü bunun üzerinde de birçok bileşen var. Şu camın içi, gösterge camın içi entegre çip dolu. Ama tek yanık kokusu şu taraftaki. Şurada bir tane transistör mi diyeyim, çip mi diyeyim. O parçada, ben de şurada, onu da size göstereceğim. Bugün onu da aldım. Onu buldum. Zor bulundu. Yurt dışından sipariş bile gerekebilirmiş. Bir tane eşdeğeri vardı elinde abimizin. Şurada işte. Yani gerçekten zor buldum bu parçayı. Bu değişecek. Bir tane de anakartın üzerindeki. O da şu. Onu da gene çok zor bulduk. Eşdeğerleri bulundu. Ölçülerine, özelliklerine bakıldı. İnşallah çalıştırır. Böyle dendi, birebiri çünkü yok. Bir denemekten başka çaremiz yok şu anda, çünkü gerçekten yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bunlar iki tane deneme videosu oldu. Tamir deneme videoları, gösterge tamir deneme videoları. Bunu yurt dışında çok uğraşmışlar yapmaya. Bir iki tane Taylandlı dostum yapmış. Product Club Tayland'dan. Bir tane de yıllar önce bir Avustralyalı arkadaş yapmış. 2010 yılında mı diyeyim, 2011'de mi ne yapmış. Onun haricinde ben yapan birini görmedim. Ama bizimkiler gerçekten çok yoğun şekilde yanmış yani. Azim abiden gelen de yanına kadar, yarısına kadar gitmiş kart. Bendeki de zaten temizlememe rağmen şöyle yanığı görüyorsunuz. Yani gerçekten zımpara vesaire temizlememize rağmen özel solüsyonlarla, ama şekli şemali ortaya çıktı. Şimdi bunun şeklini çizip ben bu entegreyi aynısını yapmaya çalışacağım. Kafaya koydum bu işi. Birkaç tane uzmana danışacağım. Sizlerin de görüşlerini alalım. Ne dersiniz? Ona göre bir çalışma yapalım. Evet dostlar. Hepiniz çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Bu konuyu da aydınlatalım, çalışalım üzerinde. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşmek dileğiyle.